10 insan, bir kaptan, eşi, 2 yaşındaki kızı ve 7 mürettebat. Arkalarında ne bir kavga izi ne de tek bir kelime bırakmadan sanki buhar olup uçtular. Peki sapasağlam bir gemi içindeki insanları neden yutar? Fark Edenler kanalına hoş geldiniz. Bugün denizin en büyük bilmecesini Mary Celeste dosyasını açıyoruz. Her gizemin bir başlangıç noktası vardır. Mary Celeste'in hikayesi okyanusta kaybolduğu günden tam 11 yıl önce soğuk bir Kanada kıyısında başladı. Bu gemi doğduğu andan itibaren talihsizliklerle anılacaktı. Ona Amazon adını verdiler. Ancak Amazon daha ilk yolculuğunda ölümü tattı. İlk kaptanı Robert Macklin gemi suya indirilir indirilmez hastalandı ve ilk seferini tamamlayamadan hayatını kaybetti. Denizciler arasında bu en kötü alametlerden biriydi. Amazon'un talihsizliği bununla sınırlı kalmadı. Sonraki yıllarda defalarca kaza geçirdi. Bir seferinde başka bir gemiyle çarpıştı. Bir seferinde karayı oldurdu. Sahipleri sürekli değişti. Her seferinde zarar etti. Sonunda 1868 yılında kader onu Amerikalıların eline bıraktı. Gemi New York limanına çekildi ve Amerikan siciline kaydedildi. Yeni sahipleri James Winchester liderliğindeki bir konsorsiyumdu. Geminin adı değiştirildi. O artık Mary Celeste idi. Ancak sadece ismi değişmedi. Belgeler geminin 1872'de çok ağır bir tadilattan geçtiğini, adeta yeniden inşa edildiğini gösteriyor. Bu tadilatın maliyeti $10.000 aşmıştı. O dönem için neredeyse yeni bir gemi parasıydı. Yapılan değişiklikler şunlardı. Geminin boyu uzatıldı, yeni bir güverte eklendi, alt kısmı bakırla kaplandı, tonajı 282'den 286 gross tona çıkarıldı. Gemi artık A1 sınıfı yani sigorta şirketleri için en güvenilir kategorideydi. Hiç kimse bu kadar sağlam ve yenilenmiş bir geminin birkaç ay sonra dünyanın en büyük denizcilik bilmecesine dönüşeceğini tahmin edemezdi. Bu yeni geminin dümeni denizcilik dünyasında saygı duyulan bir isme emanet edildi. Kaptan Benjamin Spooner Briggs. Old Dartmouth belgesinde Briggs denizcilik aristokrasisinin bir üyesi olarak tanımlanır. Dindar, prensip sahibi ve son derece disiplinli bir adamdı. İçki içmezdi. Gemisinde içki içilmesine asla izin vermezdi. Bu detay geminin yükü düşünüldüğünde tarihin garip bir cilvesi olacaktı. Briggs sadece bir çalışan değildi. Mary Celeste'in hisselerinin 1/3'ünü almıştı. Bu yolculuk onun için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda ticari bir yatırımdı. Kaptan Briggs bu uzun yolculukta yalnız olmayacaktı. Yanında 31 yaşındaki eşi Sarah Elizabeth Briggs'i ve henüz 2 yaşındaki kızı Sophia Matilda'yı da aldı. Sarah deniz yaşamına yabancı değildi. Daha önceki seferlerde de kocasına eşlik etmişti. Belgelerde Sarah'nın yolculuktan hemen önce 3 Kasım 1872'de kayınvalidesine yazdığı son mektuptan söz edilir. Sarah mektubunda şöyle diyordu. Sevgili anne, gemimiz çok güzel görünüyor. Benjamin her şeyin mükemmel olduğunu söylüyor. Sophia burada çok mutlu. Sürekli güvertede koşuşturmak istiyor. Arthur'u sana emanet ediyoruz. Onu çok özleyeceğiz. Bu mektup Sarah'nın karadan gönderdiği son mesajdı. Kaptan Briggs geminin güvenliği için mürettebatını özenle seçmişti. Hepsi üstün karakterli ve yetenekli denizciler olarak tanımlanmıştır. Belgeler bu ekip arasında herhangi bir husumet, kavga ya da anlaşmazlık olduğuna dair en ufak bir kanıt sunmuyor. Ekim 1872'nin sonlarında Mary Celeste yükünü almaya başladı. Kargo manifestosu netti. 1701 varil endüstriyel alkol. Oldukça uçucu ve yanıcı bir yük. Ancak gemi bulunduğunda kargo ambarı sapasağlamdı ve varillerin neredeyse tamamı yerli yerindeydi. En azından ilk bakışta öyle görünüyordu. Varillerin toplam değeri $37.000'dı. 7 Kasım 1872 Salı, Mary Celeste New York limanından demir aldı. Hedef İtalya'nın Cenova limanı. Ancak hava şartları yolculuğun başından itibaren zordu. Seyir defteri kayıtlarına göre gemi limandan çıkar çıkmaz sert rüzgarlarla karşılaştı. Kaptan Briggs gemiyi güvenli bir mesafede tutmak için Staten Island açıklarında 2 gün demirlemek zorunda kaldı. Gerçek yolculuk ancak 9 Kasım'da başlayabildi.
Atlantik Okyanusu o yılın Kasım ayında tarihinin en kötü fırtınalarından birini yaşıyordu. Old Dartmouth belgesinde Kaptan Briggs'in seyir defterinden aktarılan notlar mücadelenin boyutunu gözler önüne seriyor. 15 Kasım. Ağır denizler, rüzgar şiddetli, güverte sürekli su altında. 19 Kasım. Fırtına devam ediyor. Yelkenler küçültüldü. 24 Kasım. Gemi nihayet Azor adalarına yaklaştı. Hava biraz olsun sakinleşmişti. Ve tarih 25 Kasım 1872. Saat sabah 8. Konum Santa Maria Adası'nın 6 mil kuzeydoğusu. Kaptan Briggs seyir defterine son notunu düştü. Rüzgar kuzeyden esiyor. Santa Maria Adası görüldü. Bu Mary Celeste'den alınan son yazılı mesajdı. Bu andan sonra gemideki 10 kişi sanki buhar olup uçmuşçasına tarihten silindi. Geminin bu noktadan sonra ne kadar süre daha yol aldığı, kimin dümende olduğu, ne zaman ve neden terk edildiği, bunların hepsi sadece rüzgarın bildiği bir sır olarak kaldı. Takvimler 4 Aralık 1872'yi gösterdiğinde, yani Kaptan Briggs'in son notundan tam 9 gün sonra sahneye yeni bir gemi çıktı. The Greta. Kaptanı David Morehouse ilginç bir tesadüf eseri Kaptan Briggs'in eski bir arkadaşıydı. Hatta yolculuktan yalnızca birkaç gece önce New York'ta birlikte akşam yemek yedikleri bile rivayet ediliyor. The Greta o gün Cebeli Tarık'a doğru seyrediyordu. Saat 13 sularında dümenci ufukta tuhaf bir gemi rapor etti. Rotası belirsizdi. Rüzgara karşı yalpalıyor, bir sancağa, bir iskeleye yatıyordu. Kaptan Morehouse dürbününü kaldırıp inceledi. Gördüğü manzara tecrübeli bir denizci için açık bir alarm işaretiydi. Mahkeme tutanaklarında geminin o anki durumu şöyle tarif edilir. Geminin ana yelkeni indirilmişti. Sadece 2 yelken basılıydı. Flok ve ön gavya yelkenleri. Ancak bu yelkenler de hasar görmüştü. Güvertede kimse görünmüyordu. İşaret fişeklerine ve seslenmelere yanıt yoktu. Kaptan Morehouse, ikinci kaptan Oliver Devoe'ya emir verdi. Gemiye çık ve durumu rapor et. Devoe yanına 2 tayfa alarak filikayı indirdi. Dalgalı denizde kürek çekerek Mary Celeste'e yanaştılar. Devoe geminin küpeştesine tırmandı ve güverteye atladı. O an Devoe'nun hissettikleri mahkeme kayıtlarına şu sözlerle geçti. Mezarlık kadar sessizdi. Sadece rüzgarın direklerdeki uğultusu ve suyun şıpırtısı vardı. Oliver Devoe güverteye adımını attığında karşılaştığı manzara sessiz ama ıslaktı. Gemi bir enkaz değildi. Ancak terk edilmişlik her halinden belliydi. Devoe kameralara doğru yürümeye başladı. Karşılaşacağı manzara bir suç mahallinden çok zamanın donduğu bir anı gösteriyordu. İlk yaptığı şey geminin su alıp almadığını kontrol etmek oldu. Gemide 2 adet pompa vardı. Bunlardan biri çalışır durumdaydı. Diğeri ise sökülmüştü. Pistonu çıkarılmıştı. Bu durum mürettebatın son anlarda pompayla ilgili bir sorun yaşadığını gösteriyordu. Devoe iskandil çubuğunu alıp Sintine'ye indirdi. Ölçüm sonucu şaşırtıcıydı. Geminin dibinde yaklaşık 3,5 fit, yani 1 metreye yakın su vardı. Ahşap bir gemi için bu miktar normaldi ve kesinlikle batma tehlikesi yaratmıyordu. Gemi yüzebilir durumdaydı. Güvertedeki en tuhaf detaylardan biri ambar kapaklarıydı. Ana ambar kapağı sıkıca kapalı ve yerindeydi. Ancak baş taraftaki ambar kapağı ile lazaret, yani erzak deposunun kapağı yerinden çıkmıştı. Devoe incelemesine devam etti. Kaptanın kamerasının üzerindeki pusula kutusu yerinden oynamış ve hasar görmüştü. Pusulanın kendisi parçalanmıştı. En kritik bulgu, geminin filikası yoktu. Filikayı tutan mataforlar dışarıya doğru çevrilmişti. Bu, filikanın planlı bir şekilde denize indirildiğinin kesin kanıtıydı. Devoe, Kaptan Briggs'in kamerasına girdiğinde içerisi oldukça ıslaktı. Tavan penceresinden ve güverteden içeri su girmişti. Küçük Sofya'nın oyuncağı ve köşede duran sessiz melodeon az önce burada bir yaşamın sürdüğünün en acı kanıtıydı. Yatağın üzerinde bir çocuğun izleri vardı. Yastıkta bir başın bıraktığı çukur hala duruyordu. Ancak popüler efsanelerin aksine masada yarım bırakılmış bir kahvaltı ya da dumanı tüten yemekler yoktu. Masada ne yiyecek ne de içecek vardı. Geminin asıl seyir defteri ikinci kaptanın kamerasındaki masada bulundu. Ancak asıl önemli olan ana kameradaki masanın üzerinde duran seyir tahtasıydı.
Tahtadaki son kayıt 25 Kasım Pazartesi gününe saat 8'e aitti. Bu kayıttan sonra atılmış ne bir imza, ne bir karalama, ne de başka bir tarih vardı. Zaman 25 Kasım sabahı saat 8'de durmuştu. Ancak masada olması gereken bazı kritik eşyalar eksikti. Sekstant, kronometre, navigasyon cetvelleri ve haritalar. Bu aletlerin eksikliği tek bir anlama geliyordu. Kaptan Briggs gemiyi terk ederken bunları yanına almıştı. Bu ani bir kaçış değil, bilinçli bir terk edişti. Divu son olarak mutfağa girdi. Burası efsanelerin aksine düzenli değildi. Mutfak sular içindeydi. Ocak yerinden oynamış ve hasar görmüştü. İçeride pişmiş yemek yoktu. Ancak kilerde yapılan sayımda çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Gemide tam 6 ay yetecek kadar yiyecek ve su mevcuttu. Yani gemidekiler açlık ya da susuzluk yüzünden gemiyi terk etmemişlerdi. Divu elinde bu kafa karıştırıcı bilgilerle güverteye döndü. Gemi sağlamdı, erzak tamdı, kargo yerindeydi ama gemi bomboştu. Mary Celeste 13 Aralık 1872 sabahı Cebeli Tarık limanına ulaştığında hikaye sona ermemişti. Aslında kabus yeni başlıyordu. Normalde süreç basittir. Sahipsiz bir gemi bulunur, limana getirilir ve mahkeme bir kurtarma ödülü belirler. Ancak Mary Celeste'in durumu bu basitliğe meydan okuyordu. Gemi yüzüyordu, yükü yerindeydi ama içinde tek bir ruh yoktu. Bu tablo mahkeme salonuna girer girmez bir ödül davasından çıkıp karanlık bir cinayet dosyasına dönüştü. Cebeli Tarık Başsavcısı ve kraliçenin vekili Soliflat gemiyi derhal bir suç mahalli ilan etti. Ona göre bu bir kaza değil, kanlı bir cinayetti. Mary Celeste artık kurtarılmış bir gemi değil, mahkemenin elindeki en büyük delildi. Gemi 23 Aralık, 28 Aralık ve 7 Ocak tarihlerinde tekrar incelendi. Soliflat basit bir terk ediş açıklamasıyla dosyayı kapatmaya niyetli değildi. İlk incelemeyi denizcilik sörveyörü John Austin yaptı. Geminin burnunda su hattının hemen üzerinde garip hasarlar tespit etti. Raporunda bu kesiklerin doğa olaylarıyla değil, keskin bir aletle kasten yapıldığını iddia etti. Savcı Flood'a göre mürettebat, gemiyi kayalıklara çarpmış gibi göstermek için provayı baltalarla yontmuş bir kaza kurgusu hazırlamıştı. Ancak asıl şüphe Kaptan Briggs'in yatağının altında bulunan İtalyan yapımı bir kılıçla zirveye ulaştı. Kınından çıkarıldığında üzerinde kızıl kahverengi lekeler görüldü. Benzer lekeler güverte korkuluklarında da vardı. Savcı Flood'a göre bu lekeler kandı ve birileri onları limon suyuyla temizlemeye çalışmıştı. Kılıçtan ve güvertedeki lekelerden alınan numuneleri incelemek için Doktor Patron görevlendirildi. 30 Ocak 1873'te raporunu tamamlayan doktor, Flood'ın tüm teorisini yerle bir etti. Lekeler kan değil, yalnızca pas ve korozyon izleriydi. Ancak burada tarihin en büyük örtbaslarından biri yaşandı. Mahkeme, kan yok diyen bu raporu mühürledi ve tam 14 yıl boyunca 1887 yılına kadar gizli tuttu. Çünkü cinayet teorisinin çökmesini istemiyorlardı. İngilizlerin bu tutumu Amerikalıları kızdırdı. 5 Şubat'ta Amerikan donanmasına ait bir gemi limana geldi. Kaptan Sheffield İngilizlerin balta kesiği dediği hasarları inceledi ve raporuna sert bir not düştü. Bunlar sadece tahtaların bükülmesiyle oluşan kıymıklardır. Asla kasıtlı bir kesik değildir. Eğer bir isyan olsaydı bu kadar düzenli bir gemi bulamazdık. Süreç uzadıkça De Greyte mürettebatı sabrını yitirdi. 23 Aralık'ta gemi Zabit Divu komutasında Cenova'ya gitmek üzere limandan ayrıldı. Kaptan Morehouse ise davayı takip etmek için kaldı. Bu durum mahkeme başkanını çileden çıkardı. Yargıç, asıl tanıkların gitmesine izin verilmesini en kınanacak hareket olarak nitelendirdi. Ona göre bu, bir şeylerin saklandığının açık kanıtıydı. Geminin sahibi James Winchester, 15 Ocak'ta New York'tan geldiğinde kendini bir kabusun içinde buldu. Başsavcı Flood, Winchester'ın bizzat mürettebatı kiralayıp kaptanı öldürttüğüne inanıyordu. Winchester, Amerikan konsolosuna yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Beni
mürettebatı kiralayıp subayları ortadan kaldırmakla suçlayıp tutuklayacaklarını söylediler. Bu suçlama gülünçtü ama orada istediklerini yapabiliyorlardı. Mahkeme gemiyi serbest bırakmak için Winchester'dan geminin değerinin yaklaşık 2 katı yani 15.000 dolar gibi bir kefalet istedi. Winchester bu parayı ödemeyi reddedip Şubat başında şehri terk etti. Ancak Cadiz'de karşılaştığı eski dostu Kaptan Henry ona gemisini kurtarması için gereken parayı borç olarak verdi. Sonunda Amerikan konsolosunun da baskısıyla Başsavcı Flood geri adım atmak zorunda kaldı. 25 Şubat 1873 akşamı Mary Celeste resmen sahiplerine iade edildi. 10 Mart'ta limandan ayrıldığında dümende artık Kaptan Briggs yoktu. Gemi 21 Mart'ta Cenova'ya ulaştı ve yükünü iyi durumda teslim etti. Cebeli Tarık'taki hukuk savaşı bitmişti. The Great'e mürettebatı ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Normalde böyle durumlarda geminin değerinin yarısı kadar bir kurtarma ödülü verilirdi. Ancak Cebeli Tarık Mahkemesi onlara yalnızca 1700 dolar ödedi. Geminin değerinin 5'te biri bile değildi. Kaptan Morehouse ve adamları hem suçlanmış hem de hak ettikleri ödülden mahrum bırakılmıştı. Cebeli Tarık'taki karanlık gölge dağılmıştı ama Mary Celeste'in üzerindeki o gölge bir daha asla silinmeyecekti. Mary Celeste'in neden terk edildiğine dair bugüne kadarki en tutarlı açıklama Doktor Oliver Cobb tarafından ortaya atılan teoridir. Doktor Cobb'a göre terkin asıl sebebi kargodaki alkol ve ani sıcaklık değişimiydi. Mary Celeste Kasım ayında soğuk New York'tan yola çıkmış ancak Gulf Stream akıntısını geçerek çok daha sıcak sulara girmişti. Bu ani sıcaklık değişimi fıçılardaki alkolün genleşmesine, sızmasına ve ambarlarda tehlikeli gazların birikmesine neden olmuş olabilirdi. Doktor Cobb'ın teorisini asıl güçlendiren detay kargo manifestosundaki küçük bir ayrıntıda gizliydi. Gemideki 1701 varilin neredeyse tamamı beyaz meşeden yapılmışken yalnızca 9 tanesi kırmızı meşedendi. Ve gemi bulunduğunda işte bu 9 kırmızı meşe varil tamamen boşalmıştı. Kırmızı meşe beyaz meşeye göre çok daha gözeneklidir. Alkolün sızmasına dolayısıyla ambarlarda o ölümcül gazın birikmesine zemin hazırlamış olabilirdi. Teoriye göre Kaptan Briggs bu gaz kokusunu ya da sızıntıyı fark edince bir patlamadan korktu. Amacı gemiyi tamamen terk etmek değil, tehlike geçene kadar ailesini ve mürettebatı güvenli bir mesafede tutmaktı. Doktor Cobb, kaptanın yelkenleri toplayıp gemiyi yavaşlattığını ve filikayı suya indirdiğini belirtir. Ancak kritik bir detay vardı. Filika gemiye Gizmandarı adı verilen uzun bir halatla bağlanmıştı. İşte felaket tam bu anda gerçekleşti. Doktor Cobb'ın senaryosuna göre sert bir kuzey rüzgarı aniden yelkenleri doldurdu ve gemi hızla ileri atıldı. Ağır yüklü filikayı çeken halat bu ani basınca dayanamadı ve koptu. Mary Celeste rüzgarla uzaklaşırken Kaptan Briggs ve yanındakiler küçücük bir sandalda okyanusun ortasında çaresizce baka kaldılar. Onlara ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Açlık mı, susuzluk mu yoksa dev bir dalga mı sonlarını getirdi? Bu soru denizin derinliklerinde sonsuza dek cevapsız kaldı. Mary Celeste ise hayatta kalmaya devam etti. Ama lanetli bir şekilde. Bu olaydan sonra 17 kez el değiştirdi. Her sahibi zarar etti. Her seferinde bir kaza yaşandı. Kimse bu gemiyle para kazanamadı. Sonunda 1885 yılında son sahibi Kaptan Gilman Parker gemiyi Haiti açıklarında kasıtlı olarak kayalıklara bindirdi. Amacı sigorta dolandırıcılığıydı. Ancak plan ortaya çıktı ve Parker mahkemede yargılandı. Mary Celeste'in laneti onu batıran adamı da yok etti. Parker iflas etti ve birkaç ay sonra hayatını kaybetti. Mary Celeste denizin en büyük gizemi olarak tarihe geçti. Ancak bu gizemin kalbinde evine dönemeyen bir baba, bir anne, 2 yaşındaki bir çocuk ve 7 sadık mürettebat vardı. Onların hikayesi okyanusun sonsuz sessizliğinde yankılanmaya devam ediyor. Buraya kadar izlediyseniz beğenerek Fark Edenler kanalına destek olabilir, benzer ilgi alanlarına sahip insanların önüne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. Fark Edenler olaylara kimsenin bakmadığı o karanlık köşelerden bakmaya çalışanların topluluğudur. Bu anlayışın bir parçası olmak için abone olmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.